Bugün sizlere Şampiyonlar Ligi maçına özel Galatasaray kadrosu vs Liverpool kadrosunu kapıştıracağız. Bakalım kazanan kim olacak? Galatasaray kadromuzu arkadaşlar 4-2-4 dizilişinde kuracağız ve Liverpool kadromuzu ise 4-5-1 dizilişinde kuracağız ve şu anlık dizilişlerimizi seçtik. Liverpool kadromuzdaysak o zaman arkadaşlar Liverpool kadrosuyla başlangıcımızı yapalım. İlk olarak kalecimizi almış olalım. Hemen buraya Son yazıyoruz ve Alisson'un kartını alıyoruz. Bu tarz videolar için arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirim açmayı sakın ama sakın unutmayalım. Tüm kartları bu arada video dışında hazırladım. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Yani Alisson'un kartı direkt kadromuza gelmiş olacak ve kadromuza geldik. Bu arada 500 like sizlerden bekliyorum. Lütfen like'lara basın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açın ki efsane videoları kaçırmamış olursunuz. Şimdi Galatasaray kadromuzun da ilk transferi kaleci olduğu için oraya da Uğurcan Çakır'ın kartından birisini alacağız. O da maalesef sadece bir kartı var. İnşallah yakın zamanda bir Uğurcan Çakır'ın güzel bir kartı gelir. Çünkü çok güzel bir performans gösteriyor maçlarda. Bence hak ediyor. İnşallah güzel bir kartı gelir. Şimdi buradan o zaman burayı sıfırladık. Kalecimizi arattığımızda arkadaşlar aratamadık. Çok özür diliyorum. Arattık ve şimdi Uğurcan Çakır'ı geldik ekledik. 2 gen atladık. 89 gen olmuş oldu Galatasaray kadromuz. Şimdi ise Liverpool kadromuza geçiyoruz ve sol bek ve sağ bekimizi alıyoruz. Bu arada skor tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Kimleri gol atar? Maçı kim kazanır? Maç kaç biter? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar ve ilk olarak sağ bekimize gördüğünüz gibi Szoboszlai'nin kartını alacağız. Turuncu Ali var. Video dışında da aldım. Alternatif pozisyon olarak da sağ bek açık. Çok fazla sağ bekle oynuyor bu kart. Yani bu futbolcu arkadaşlar. Biz de sağ bekle oynatalım dedik ve şimdi yedeklerimize girdik. Burayı arkadaşlar merkez orta saha yapalım. Kaydet gelin. Burayı da arkadaşlar 116 gen yapalım ve tüm oyuncular gözükmesin arkadaşlar. Hemen tüm oyuncular gözükmesin. Szoboszlai geldik. Sağ bekimizi ekledik. Ama gelelim arkadaşlar. Ek bir beceri puanlarımızı basalım ve bu şekilde oynatmayalım arkadaşlar. Biraz da yükselmiş olsun. Şimdi farkındalığı verelim. Veremedik. Verdik şimdi onları ederek %100 gen artışıyla Szoboszlai'miz iş gen düşüş yaşamadan sağ bekle oynamış olacak. Şimdi geçtik sol bekimize. Sol bekimizi almaya arkadaşlar Liverpool kadrosunun da sol bekinde arkadaşlar Robertson oynayacak ve şimdi arama diyerek aratmış olduk ve kartımız arkadaşlar gördüğünüz gibi 113 genlik kartını alacağız. Dereceli adları bu şekilde. Turuncu halini yine ben video dışında aldım. 118 genlik kartı o zaman gelsin arkadaşlar kadromuza. Burayı sıfırladık. Sol bek yaptık. Kaydet arama dediğimizde kartımızı sol beke ekledik. 3 gen atladık. 96 gen olmuş olduk. Liverpool kadromuz bu şekilde devam ediyor. Şimdi geldik Galatasaray kadromuza ve sağ bek ve sol bekimizi isterseniz alalım. İlk olarak buraya geldik. Hemen buraya Singo yazdık arkadaşlar. Bu arada muhtemel kadro diye bakmıyorum arkadaşlar. Direkt Galatasaray oyuncularıyla arkadaşlar kadro kuruyorum. Bir dahaki bu tarz videolarda arkadaşlar muhtemel kadro neyse ona göre mi kadro kuralım, yoksa yine ben bu videodaki gibi böyle rastgele mi alayım, yani Galatasaray oyuncuları ama yani ilk 11'de olmazsa da ben yine aldığım oyuncularla mı devam edeyim, yoksa muhtemel olacak oyuncularla mı devam edeyim, yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi buraya gol yazalım ve Singo'nun kartını kareleyelim, sağ bekimizi ekleyelim. Stoper kartı ama alternatif pozisyon olarak sağ bek açıl, hatta basmışız zaten. Galatasaray kadrosu oyuncuları satmıyorum çünkü, o yüzden basılmış 107 gen olarak oynanmış olacak. Şimdi sol bekimize de arkadaşlar Jakobs'un kartını alacağız. Hemen buraya Jaco yazalım. İnşallah çıkar, çıkmayabilir. Bakalım çıkacak mı arkadaşlar? Çıktı mı bakıyoruz, çıkmamış. Şimdi arkadaşlar Jakobs'un kartı gördüğünüz gibi 75 genlik bir kartı var. O yüzden ben bu kartı kullanmayacağım. Çünkü zamanında Toto etkinliğinde arkadaşlar Jakobs'un güzel bir kartı gelmişti. O zamana göre güzel bir kartı. Şu anlıkta Jakobs'un en yüksek genlik kartı bu. Ben de o zaman da almıştım ve şimdi gördüğünüz gibi kadromuza lazım oldu. 93 gene kadar yükselmiş oldu Galatasaray kadromuz. Şimdi geçelim o zaman Liverpool kadrosuna ve iki stoperimizi almış olalım. Şimdi ilk olarak sağ stoperimizde oynatacağımız oyuncu Konate olacak ve arama diyerek aratmış oldu. Konate'nin kartları da bu şekilde. Biz 113 genlik kartını aldık. Turuncu Ali var. Video dışında da zaten aldım. 118 genlik o zaman kartı Konate'nin. Hemen yedeklerimize girdik. Burayı stoper yaptık arkadaşlar, yapamadık. Şimdi yaptığımızda 115 gende yaptık. Hatta burayı 116 gen yapalım. Arama dediğimizde arkadaşlar Konate'nin kartını
ekledik. Üçgen atladık, 99 gen yükselmiş oldu Liverpool kadromuz. Şimdi geçelim sol stopere. Orada ne oynatacağız? Tabii ki de Van Dijk'ın kartını oynatacağız. Van Dijk'ın kartları da gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Ben video dışında bu kartını aldım. Turuncu de var. Video dışında yine aldım. 115 genlik kartı o zaman gelsin arkadaşlar. Liverpool kadrosunun sol stoperine hemen buraya 115 gen yaptık. Arama diyerek aratmış olduk. Van Dijk'e de geldik ekledik. 102 gene kadar ulaşmış oldu Liverpool kadrosu. Kısacası Liverpool kadrosunun kalecisi ve defans hattını bu şekilde belirledim. Muhtemel kadroda defans hattı bu şekilde mi bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, muhtemel kadro neyse ona göre mi bu tarz videolarda kadroları kuralım, yoksa yine ben kendim seçtiğim oyuncularla mı kuralım? Yorumlara kesinlikle yazın. Şimdi Galatasaray kadromuzun sağ stoperini alalım. O da arkadaşlar Sanchez olacak. Pardon, Abdülkerim değil. Sağ stoperde Sanchez'i oynatacağız. Gördüğünüz gibi çıkmadı. Çünkü pozisyon falan aratılmış. Şimdi bakalım çıkmış mı? Çıkmış arkadaşlar. Davinson Sanchez'in bu kartını kadromuzda kullanacağız. 109 genlik kartı hızlı bir şekilde kadromuza geliyor ve Galatasaray kadromuzun da stoper hatlarını güzel bir şekilde geliştirmiş oluyoruz. Hemen arama diyerek arattık. Sanchez'i ekledik. 2 gen atladık. 95 gen olmuş olduk. Şimdi gelelim sol stoperimize. Orayı alacağız. Zaten biliyorsunuz Abdülkerim Bardakçı'nın kartını alacağız. Çıkarsa memnun oluruz. Çıkmış, güzel oldu. Şimdi buradan da Turumcali ile birlikte Abdülkerim Bardakçı'nın da 107 genlik kartı kadromuza gelecek. Buraya arkadaşlar sıfırladık. Arama diyerek arattık. Abdülkerim Bardakçı'yı da eklediğimizde 97 gene kadar ulaşmış olduk. Galatasaray kadromuzun kalecisi ve defans hattı kısacası bu şekilde oldu. Liverpool kadrosuna göre birazcık geriye düştü. Yapacak bir şeyimiz yok. Liverpool oyuncuları daha yüksek genlik kartlar geldi. Şimdi o zaman sağ orta saha ve sol orta sahada oynatacağımız kartlarımıza geçeceğiz. İlk olarak o zaman sağ orta sahada oynatacağımız oyuncu Sal olacak. Hemen arama diyerek aratmış olduk. Kartlarımız bu şekilde. Video dışında ben bu kartını aldım arkadaşlar. Turuncu Ali zaten var. Alternatif pozisyon olarak da sağ orta saha açık bu kartımızla. Birlikte zaten beceri puanlarımızı basmış oluruz. Şimdi burayı sağ kanat yaptık. Kaydet arama dediğimize Salah'ımızı ekledik. Beceri puanlarımızı da ekleyelim ki daha yüksek genliği olarak oynamış olsun. Şuta verelim. Onayla diyerek onayladık ve 116 genlik kartıyla sağ orta saha kısmında oynamış oluyor. Şimdi geldik arkadaşlar sol orta saha kısmına. Oraya da arkadaşlar Liverpool kadromuzun genç yeteneği Nugu Moha diye bir oyuncu alacağız. Yani mesela bu oyuncu arkadaşlar net bir şekilde ilk 11'de oynamayacak. 118 genlik kartı gelecek bu arada. Onu demek istedim. Muhtemel kadro neyse ona göre mi kadro kuralım, yoksa bu tarz oyuncuları da ilk 11'de ekleyeyim mi bu tarz videolarda arkadaşlar? Yine detaylı bir kez daha örnek verdim. Onları lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Ona göre ben de bu tarz videolarda ona göre kadrolar belirleyeyim. Şimdi oyuncumuzu genç yeteneği Nugu diye okuyacağım bu arada. Nugu'muzu ekledik. Liverpool kadrosu 107 gene kadar ulaşmış oldu. Şimdi o zaman Galatasaray kadromuzun iki merkezini ekleyelim kadromuza. Hemen pazarımıza geldik. İlk olarak sağ stoperde merkezde İlkay Gündoğan'ı oynatacağız. Yazamadım, şimdi yazdım ve İlkay'ın da bildiğiniz gibi orta saha hattında en yüksek genlik kartlardan birisi. O yüzden bugün ilk 11'de oynatacağız. 118 genlik kartı kadromuza gelecek. Hemen hızlı bir şekilde burayı arkadaşlar ne yaptık? Merkez orta saha yaptık. Kaydet arama dedik. İlkay'ımızı geldik ekledik. 100 genlik kadar ulaşmış olduk. Şimdi o zaman sol merkezde oynatacağımız oyuncuya geçelim. Oraya da arkadaşlar yapamadık. Şimdi yaptık. Oraya da arkadaşlar Torreira'nın bir kartını alacağız. İnşallah çıkar, bakalım çıkmış mı? Güzel bir şekilde çıkmış. Torreira'nın da gördüğünüz gibi yeni gelen bir kartları var. 118 genlik kartı o zaman kadromuza gelmiş olacak. Torreira'nın da arkadaşlar hemen yedeklerimize girdik. Burayı medyo kısmını yapalım ve sadece Torreira çıksın. Kadromuza ekledik. Hiçbir gen düşüşü yaşamadı çünkü alternatif pozisyon olarak merkez orta saha çıktı. Şimdi Galatasaray kadromuz 102 gene kadar ulaşmış oldu kısacası. Şimdi geçtik Liverpool kadrosuna. O zaman ne yapalım? İki ofansif orta saha kısmında oynatacağımız kartımızı alalım. Hemen oraya geçtik arkadaşlar. İlk olarak sağda oynatacağımız Wirtz'in kartını alalım ve bakalım çıkmış mı arkadaşlar? Wirtz'in kartı çıktı. 113 genlik kartını oynatacağız. Turumcali ile birlikte 118 genlik kartı kadromuza gelmiş olacak. Liverpool kadrosu gittikçe güçleniyor. Çünkü çok güzel oyuncular var. Tanıdık olduğu için daha yüksek genlik kartlar geliyor maalesef. Wirtz'i geldik ekledik. 109 gen oldu. Liverpool kadrosu şimdi sol ofansifte oynatacağımız oyuncuyu geçelim. Oraya da arkadaşlar McAllister'ın kartını oynatacağız. Hemen arattık ve arkadaşlar kartlar bu şekilde. McAllister'ın bu kartını oynatacağız. Turumcali ile birlikte 118 genlik karta dönüşmüş olacak. Bu arada
alternatif pozisyon olarak da McAllister'ın bu arada arkadaşlar onu da belirteyim. Ofansif ortası açık. Onu da söylemiş olayım. Şimdi McAllister'ı eklemiş olduk. Şu anlık 114 gen ama beceri puanlarımızı bastığımızda 118 gen olarak oynanmış olacak. Hemen buraya da verdik ve %100 gen artışıyla McAllister da kendi mevkisi gibi oynanmış oluyor. Bu arada 113 gene kadar ulaşmış oldu Liverpool kadrosu. Şimdi o zaman Galatasaray kadromuzun kanatlarını almaya geçeceğiz. Sağ kanatımıza arkadaşlar Leroy Sané'yi alacağız. Hemen buradan arama diyerek aratmış olduk. Leroy Sané'nin de 109 genlik kartı var. Turumcal ile birlikte 114 genlik kartı kadromuza gelecek. Alternatif pozisyon olarak da Leroy'un, onu da belirteyim, sağ kanat açık. Şimdi burada arkadaşlar kaydet arama diyerek Sané'mizi geldik ekledik. Gen düşüşü yaşamadı. Şimdi geçeceğiz sol kanatımız arkadaşlar. Sol kanata da ne alacağız? Barış Alper, Lang, Yunus üçlüsü var. Yani Yunus sol kanatta oynamaz da yine söyledim. Biz arkadaşlar en yüksek genli Lang'ın kartı olduğu için Lang'ı tercih ettim. 108 genli kartı var. Gördüğünüz gibi Turumcal ile birlikte 113 genli kartı Lang'ın kadromuza gelecek. Hemen yedeklere girdik. Buraya arkadaşlar ne yaptık? Sol kanat yaptık. Arama diyerek aratmış olduk. Lang'ı geldik ekledik ve Galatasaray kadromuz 107 gene kadar ulaşmış oldu. Şimdi geçtik o zaman Liverpool kadrosunun merkez orta sahası ve golcüsü santraforunu almaya. İlk olarak o zaman merkez orta sahanda Gravenberch'i oynatacağız arkadaşlar. Ve 113 genlik kartını aldım. Turumcal ile birlikte 118 genlik kartı kadromuz oynayacak. Alternatif pozisyon olarak da bu kartımızda arkadaşlar merkez orta saha açık. Bunun da bilgisini veriyorum. Birazcık geni düştü ama şu anlık düştü. Şimdi yükselecek arkadaşlar yeniden. Hemen buradan defansa verelim. Onayla diyerek onayladık. %100 gen artışıyla Gravenberch gördüğünüz gibi 118 genlik kartı oynamış oluyor. Şimdi o zaman Liverpool kadrosunun son transferi golcüsü Ekitike oynatacağım. İshak Ekitike kararsız kalmadım. Direkt Ekitike'ye karar verdim zaten. Ekitike 112 genlik kartını alacağız. Turumcal ile birlikte 117 genlik kartı o zaman hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar son transferi Liverpool'un kadromuza ekledik ve tam 118 genlik arkadaşlar bir kadro kurduk. Yani çok zorlu bir maç geçecek bizim açımızdan. Şu anlık transferlerimiz bitti Liverpool kadrosuna. Şimdi Galatasaray kadromuzun son transferlerini de arkadaşlar eklemiş olalım. Şimdi ilk olarak Icardi'mizi alalım sağ santrafora. Golcümüzden birisi Icardi olacak. 108 genlik kartı var. Turumcal ile birlikte 113 genlik kartı arkadaşlar kadromuza gelmiş olacak. Hemen hızlı bir şekilde. Hemen buraya arkadaşlar santrafor yaptık. Buraya da Icardi yazdık arkadaşlar ve sadece Icardi çıktı. Kadromuza ekledik. 110 gene kadar ulaşmış olduk. Artık geldik son transferimiz. O da bildiğiniz gibi inşallah bir gün gollerini de atar. Victor Osimhen olacak. İnşallah dediğim gibi maçta gollerini atar ve maçı kazandırır. Gerçek hayatta da bizim bu videodaki maçlara inşallah gollerini atar. Gördüğünüz gibi 116 genlik Victor Osimhen'in kartı kadromuza gelecek. Yedeklerimize girdik. Tümünü sıfırla diyerek Victor'umuzu da eklediğimizde Galatasaray kadromuzda 112 genlik bu şekilde bir kadro kurduk. Beceri puanlarımızı, antrenmanlarımızı iki takımda da halledeceğim arkadaşlar. Liverpool kadrosunda hiç antrenman yok. Sonra Liverpool kadromuzu kuzenim yönetecek. Galatasaray kadromuzu da ben yöneteceğim. Bakalım arkadaşlar cezalı maçtan kim kazanacak? Bu tarz videolar için arkadaşlar dediğim gibi like'lara basalım. Abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri açalım. 500 like sizlerden bekliyorum. Şimdi o zaman her şey hazırsa direkt cezalı maça geçelim. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Galatasaray'ımızın kadrosu bu şekilde. Maalesef sağlam Liverpool kadrosu da bu şekilde. İnşallah ineceğiz. İnşallah ineceğiz. Bu arada kuzenim o kadar fazla FIFA oynamıyor. Yani eskide oynuyordu. Bunun bilgisini veriyorum. Şimdi Nigu geçemedisin golü. Verdik mi verdik. Şimdi Victor Sané doğru. Sané bıraktı Victor'a. Victor Icardi'ye. Icardi offside yok. Icardi Osimhen geçti mi geçti. Victor Osimhen yerden vurdu ama Alisson'dan güzel bir kurtarış. Şimdi Victor bak. Sané ortası. Victor vuramadı. Van Dijk karşıladı. Dönen top Lang alır mısın? Alamadı. Muhammed Salah. Verdi bıraktı kime? Wirtz'e. Wirtz Lang peşinde. Wirtz Lang geçirmeyecek inşallah. Wirtz sürüyor hala. İçeri bomboş. Muhammed Salah. 1-0. Ya Torreira, Sanchez, Abdülkerim neredesiniz? Muhammed Salah niye o kadar boş bıraktınız? Maalesef 1-0 arkadaşlar. Muhammed Salah o kadar boştu, affetmez. Durum 1-0 gerideyiz. Jakobs Lang'a. Lang şimdi. Lang bıraktı Osimhen'e. Osimhen geçer misin? Osimhen geçti. Verdi Icardi'ye. Icardi çalımını attı. Icardi çok uzaktan denedi ve gol. Golcümüz, kaptanımız Icardi ile durumu eşitledik. Victor asist. Icardi
bir gol. Çok uzaktan denedi Icardi. Güzel bir golle durumu 1-1 yaptı. Aslında çok da köşe gitmedi. Alisson'un beceriksizliği diyebiliriz. Güzel bir şekilde golü de attık. Ekitike bıraktı. Virts şimdi aradan pas atmaması lazım derken Sanchez de alamadı ama Uğurcan. İyi ki erken davrandı Uğurcan. Ve ilk yarımızda arkadaşlar 1-1 bitti. Şimdi Virts aradan yine boşluk var. Muhammed Salah 2 attı. Allah'ım çıldıracağım ya. Niye o kadar boşluk var? Orada bir karambol oldu. Bizde kalmadı. Pas Muhammed Salah'da tekte yine güzel bitirdi. Maalesef bu defans attı. Bir türlü düzen toplanmadı. Çok boşluk bırakıyoruz. Şimdi İlkay sürdü, veremedi maalesef. Robertson direkt içeri ama Sanchez bu sefer başarılı bir müdahale yapacaktı ama kaptırdı. Jakobs şimdi aldı. Verdi Osimhen'e. Victor bıraktı Icardi'ye. Icardi dönemedi. İlkay'da kaldı. İlkay bıraktı Sané'ye. Sané aradan Lankam offside. Maalesef offside. Offside olmasaydı içeriye pas Torreira bitirecekti. Maalesef offside. Stüdyo önü bomboş. Torreira karşıladı. Torreira güzelsin oğlum. Verdi. Jakobs sola doğru döndü. Osimhen'eymiş. Osimhen Lank bıraktı kimi arkadaşlar Icardi'ye. Icardi İlkay'a bıraktı. İlkay gidemedi. Hala bizde. Icardi verdi pasını ama çok kötü yere. Korner olmuş. Yani şut falan gelmedi ama çok korner oldu. Jakobs karşıladı güzel. Sanchez dönen topu da karşıladı. Az daha golü giriyordu. Torreira, Lank bıraktı Victor'a. Victor şimdi sağa doğru Icardi'ye. Icardi geçmen lazım. Icardi yine arkaldı be. En sevmediğim hareketler var bu beceri olarak. Oyuncularda maalesef Virts şimdi sürüyor, boşluk arıyor. Pasını da verdi. Yine büyük bir boşluk. Gravenberch vurdu ve 3-1. Maalesef 3-1. Yani niye o kadar boşluk var? Tamam atağa geçtim ama atağa geçmeden önce de çok büyük bir boşluklar vardı. Gravenberch de 90+'da 3-1 yaptı. İnşallah gerçek hayatta bu şekilde maç bitmez. Bir de bizim evimizde bu şekilde maç biterse deplasmanda büyük bir fark yeriz. Tam tersi olursa çok güzel olur gerçek hayatta diyoruz ve maçı bitirdik. İstatistiklerimiz de bu şekilde arkadaşlar olmuş. Bu arada arkadaşlar cezalı maç dedim ama bu tarz videolarda ceza çekmeyelim bence. Eğlencesine bir maç yapıyoruz. Kısacası videomuz bitti. Like'lara basalım, abone olmayı unutmayalım. Maalesef yenildik. Ekrana 2 video bıraktım. Onları da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet.